Deli misiniz? Bisikletle gideceksiniz, öyle mi? Genel tepki budur yani. Hangi tura çıkarsam çıkayım, yolda karşılaştığım insanların ya da yola çıkmadan önce tanıdıklarımın, arkadaşlarımın, akrabalarımın genel tepkisi budur. Ama içinde yaptığın çok aptalca, çok saçma sapan bir şey, neden bu kadar kendini zorluyorsun gibi kendi penceresinden bakan birinin sorusu gibi algılansa da aslında içinde biraz galiba övgü ve takdir de, onay da barındırıyor diye düşünüyorum. Bazen gerçekten kendi kendime de soruyorum. Neden kendimi böyle zorlu yolculuklara, maceralara atıyorum diye. Hele ki daha önce bir kere yaptın, bir daha niye tekrar ediyorsun diye zaman zaman bunu düşünürüm. Zaman içinde bisikletle keşfettiğim şey, kendinden daha büyük bir hayata dokunmanın ne kadar harika bir şey olduğu diyebilirim aslında. Öyle bir duygu. Bir noktada senin çocukluğuna ışınlıyor gibi. Yani çocukluğundaki gibi bir merakla sarıp sarmalıyor. Öyle tarif edebilirim. Hani şu vardır ya, hey şu manzaraya bak. İşte o tepenin üstünde bana başka hangi manzaralar çıkacak? Ya da ardında ne gibi sürprizler beni bekliyor? Bu çiçekler nasıl bu kadar güzel kokuyor? Daha önce hiç görmediğim kuşlar, böcekler falan filan var etrafta. Tıpkı o çocuk heyecanı gibi bir şeyden bahsediyorum. İşte beni zorlu yollara vuran bu merak ve sorular. Üstelik şunu da biliyorum ki çok kolay elde edilen şeyler fazla kıymetli olmuyor hayatımızda. Kendi yaşantımdan daha büyük bir şeye dokunmak harika bir duygu diye tarif ettim ya az evvel. Hele bunu bisiklete binmenin zorluklarını bilen, acı taraflarını tatmış ama aynı zamanda keyfini de çıkaran bir grup insanla yaşamak inanılmaz bir bağlılık, bağlantı hissi veriyor. Günaydın. Tura başlıyoruz. İlk kez hayatımda İstanbul'da bir otelde kaldım. Şimdi bisikletleri aldık. Ali eşyaları indiriyor. Yükleyeceğiz ve yola koyulacağız. Ama bizim için ilginç başladı. İlginç bir yolculuk oldu. Daha başlangıcından itibaren bir otobüs yolculuğuyla geldik. İşte burada dediğim gibi bir oda ayarladık. Gerisini zaten yolda anlatacağım. Önce bisikletleri yükleyelim. Bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O yüzden bütün çocukların bu güzel bayramını kutluyorum. Aynı zamanda bayramın son günü. Bir şekilde işte sabahtan itibaren şu anda 25 kilometre oldu. 25 kilometredir pedallıyoruz. Florya'ya doğru geldik. Yavaş yavaş Küçükçekmece'ye doğru döneceğiz ve aslında belki de İstanbul'dan bir nevi çıkmış olacağız. Zaten bunu istiyoruz. Ama şu ana kadar güzel gitti. Hava düne göre çok daha serin. Öğlen gibi falan bulutların dağılmasını bekliyoruz. Bakalım, Silivri'ye şu anda gözüken o ki son 50-55 kilometremiz falan kaldı. Bu arada siz tabii sabah şahit olmadınız. Biz Ortaköy'den çıktığımızda o Dolmabahçe yolunda pedal basarken kimse de yok, güzel bir gün. Cebimdeki şeyi çıkardım, sigara paketimi. Bilmeyenler için söyleyeyim, ben evet bir süredir sigara içiyordum. Ama bu turla birlikte bırakmaya karar verdim ve Ali'nin şahitliğinde
Çöpe attım. Şu dakikaya kadar da mola verdiğimiz yerde, durduğumuz hiçbir yerde aramadım, etmedim. Şu anda iyi gidiyor. Bakalım. Bu turla birlikte sigarayı da bırakmış olacağım. Ana yolu bırakalı epey oldu. Yan yollardan gidiyoruz. Biraz daha yaklaştık. Ve az evvel Selimpaşa'da da çok güzel bir yer bulduk. Tesadüf. İşte yolunu değiştirince hayat sana bambaşka sürprizler çıkarıyor. Pilavcı teyze diye bir yerde oturup pilavımızı yedik. Ne ikramlar yaptılar ama. Bir tatlı çekti canımız. Bundan mı yesek dedik. İkram olarak geldi. Yaprak sarma ikram ettiler. Çay ikram ettiler. Her şey çok güzeldi. Silivri'de yine otel konaklaması yapacağız. Zira bizim kamp atmak istediğimiz yere Silivri'ye vardıktan sonra 9 kilometre kalıyor. Buradayken hem biraz oturduk, dinlendik, çay içtik. Sinan'la buluştuk. Gökotur'dan tanışmıştık Sinan'la. Ondan sonra orada biraz muhabbet falan deyince artık vücut kendini kapatıyor yavaş yavaş. Diyor ki bu tur bitti. Yani sürmemiz gereken o 9 kilometre bizim için bir işkence olabilirdi. Ki kamp yerini aradık, şey dediler. Biz artık zaten konaklamaya yapmıyoruz, yaptırtmıyoruz. Biz sadece artık plaj işletmesiyiz. O yüzden dedik ki ne yapalım? Uzatmayalım, Silivri'de kalalım. Yani görünürde biz gitmek istediğimiz yerden 10 kilometre gerideyiz ama bugünkü ben rotayı 77 kilometre olarak belirlemiştim. 85 kilometrede tamamladık. Yani boyu kısa, kendi uzun bir tur yapmış olduk. Olsun, bugün Silivri'deyiz. Şimdi güzel, mecburen otelde kaldık. Çünkü sahilde kalabilir miyiz falan diye sorduk. Herkes dedi ki güvenli olmaz. Akşam işte seyyar ayyaşlar gelir. Ondan sonra hani bir şekilde bulaşır size falan. Bence hiç burada uğraşmayın. Bulaşmasa bile hani rahatsız olursunuz. Yani çadırınızda otururken birileri yanınızda müzik çalar, bira içer falan kaka kiki. O yüzden hani otel iyi bir seçenek. O yüzden ikinci günümüzü de otelde geçiriyoruz. Ama yarın istikametimiz Kumbağ olacak. Sanıyorum onu Barbaros'a çekebiliriz. Orada da Hüseyin şey demişti. Bizim orada işte bahçede ya da kumsalda kalmak isterseniz kumsalda kalabilirsiniz. Orada da sizi kimse rahatsız etmez. Yarın ilk çadırımızı atacağız gibi gözüküyor. Yani şimdi biraz dinlenme vakti. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Şu saate kadar da sabah paketimi attığımdan itibaren tek bir dal sigara içmedim. Zaten üzerimde artık böyle bir şey yok. İlk günü içmeden atlattık. Yani bundan sonra akşam da oturduğumuz yerde yemek yedikten sonra falan mutlaka böyle bir kriz olacaktır. Ama onu da atlatırım. Daha önce yapmıştım. Bir kez daha yapabilirim. Onu da vereyim ve videoyu bitireyim. Şu anda Büyükçekmece'ye geldik. Yani güzel o pazar sürüşü bölümü neredeyse nasıl diyeyim Florya'da bitti diyeyim. Ondan sonra yol çok kötüleşti bizim için. Dolayısıyla orayı çekemedim. Haramidere tırmanışı, vızır vızır arabalar. Bir de hiç bu noktada bir saygı yok. Bu noktada çekil önümden tavrı var. Ama az kaldı yani şu anda 55. kilometreye giriyoruz. 54'e girmişiz daha doğrusu. Biraz bu arada korkutırsa devam ettik. Ama bundan sonra biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Bir de bayramın son günü. Yollar hala kalabalık. Dikkatli bir şekilde devam edeceğiz.